Herkese merhaba. Bugün birlikte Sous Judgemental görevini yapacağız. Bu görevi bitirdiğimizde şehrimizdeki restoranın kilidini açabileceğiz. Restoran inşa edebileceğiz. Şimdi başlayalım. Build the restaurant. Şimdi restoranı inşa etmenizi istiyor. O da burada. Şehrinizin böyle en solunda bu ikonu göreceksiniz zaten. Burayı inşa etmenizi istiyor. Call a sim to the restaurant. Şimdi restorana bir sim çağırmanızı istiyor. Restorana tıklayıp oraya girip sim tracker'dan bir sim çağırmalısınız. Bu arada restoranımızın ilk hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi oldukça dağınık. Burayı zamanla toplayacağız. Normal bir yer haline getireceğiz. Be nice to the Grouch. Şimdi Grouch geldi. Ona be nice yapmanızı istiyor. Bu gurme gibi bir şey aslında. Ona be nice yapmamızı istiyor. Ona tıklayıp be nice seçeneğini seçiyoruz. Taste the Grouch special dish. Şimdi Grouch'un yaptığı özel yemekten tatmanızı istiyor. Grouch'a tıklayıp Taste the special dish seçeneğini seçiyoruz. Complain to the Grouch. İğrençmiş Grouch'un yemeği. Bu yüzden onunla şimdi kavga etmenizi istiyor. Grouch'a tıklayıp Complain seçeneğini seçiyoruz. Call the first job on a phone. Şimdi evinize gitmenizi istiyor. Bu telefonla yapacağımız bir görev. Evinize gidip telefona tıklayıp Call the first job seçeneğini seçiyoruz. Take one plus order. Şimdi şehrimize geri döndük. Restoranımıza. Burada one plus'ı görüyoruz. Bu arada evinizde de bulunuyor olabilir. OnePlus'ın nerede olduğunu şu an tam hatırlamıyorum. Restoranda veya evinizdedir. Bu tavşan kılığına girmiş kadına OnePlus diyorduk bu arada. Ona tıklayıp Take Order seçeneğini seçiyoruz. Cook any dish for OnePlus. Şimdi OnePlus için herhangi bir yemek pişirmenizi istiyor. Fırına tıklayıp istediğiniz bir yemeği pişiriyorsunuz. Tercihen en kısa süreli olanı seçebilirsiniz. Serve food to OnePlus. Şimdi yaptığınız yemekten OnePlus'a bir tabak servis etmenizi istiyor. O tabakları tıklıyorsunuz ve Serve it to OnePlus seçeneğini seçiyorsunuz. Call the second job on a phone. Şimdi tekrar telefonla yapacağınız bir görev. Telefona tıklayıp Call the second job seçeneğini seçiyoruz. Take Santa's order. Şimdi bir de Noel Baba geldi evimize. Noel Baba'yla da yapacağımız bir görev çıktı. Noel Baba'yı tıklayıp Take Order seçeneğini seçiyoruz. Cook pizza for Santa. Şimdi Noel Baba için pizza pişirmemizi istiyor. Fırına tıklayıp pizzayı pişiriyoruz. Serve food to Santa. Şimdi Noel Baba'ya pizza servis etmemizi istiyor. Pizza tabaklarına tıklayıp Serve the pizza to Santa'yı seçiyoruz. Call the final job on a phone. Tekrar telefonda yapacağımız bir görev geldi. Telefona tıklayıp Call the final job seçeneğini seçiyoruz. Take the Grouch's order. Tekrar Grouch'la yapacağımız bir görev. Grouch'a tıklayıp Take order seçeneğini seçiyorsunuz tekrar. Make a quiche for the Grouch. Şimdi de quiche diye bir yemek pişirmenizi istiyor Grouch için. Bunu da yine fırınıza tıklayıp quiche seçeneğini seçerek pişireceksiniz. Fakat bu yemek cooking hobinizin, yani yemek yapma hobinizin 4. level'da olmasıyla açılıyor. Biliyorsunuz ki hobilerimizin level'ları var ve siz 4. level'dan daha az bir level'daysanız bu yemeği pişiremezsiniz. 4. level'a yükselmek için de ne yapabilirsiniz? Şu an size açık olan yemekleri yaparsınız. Yapa yapa 4. level'a yükselirsiniz. O zaman da bu yemeği pişirerek görevi geçebilirsiniz. Serve food to Grouch. Şimdi quiche yemeğini Grouch'a servis etmenizi istiyor. Yemeğin üzerine tıklayıp Serve to Grouch seçeneğini seçiyorsunuz. Investigate what the Grouch dropped. Şimdi çöp kutunuzun yanındaki çarpı işaretiyle yapacağımız bir görev geldi. O da burada. Siz de evinizdeki çöp kutusunun yanında bu çarpı işaretini göreceksiniz. Yanıp sönüyor olacak. Ona tıklayıp Investigate seçeneğini seçmelisiniz. Have a sim make a pot pie. Mud pie daha doğrusu. Şimdi tarlanız var biliyorsunuz. Tarlalarımız var Sims'te.
bir şeyler yetiştirdiğimiz, ekip biçtiğimiz. Orada mud pie yapmamızı istiyor. Kumdan kale gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Onun gibi bir şeydi. Bunu yapmamızı istiyor ama bunu sadece toddler simleriniz, yani çocuk simleriniz yapabilir. Bunun için toddler siminiz yoksa bir tane edinmeniz gerekecek. Go to the restaurant. Şimdi restorana gidip oraya bir sim çağırıyoruz sim tracker'dan ve görevi tamamlamış oluyoruz. Give mud pie to Grouch. Şimdi yaptığımız o mud pie'dan Grouch'e vermemizi istiyor. Grouch'e tıklayıp give the mud pie seçeneğini seçiyoruz. Open front door. Şimdi giriş kapısını açmamızı istiyor. Zaten orasının kilit ikonu yeşil olacak artık. O yeşil kilit ikonuna tıklayacaksınız ve bu pencereyle karşılaşacaksınız. Burada da bu kapının 1,5 saatte açılacağını, bunun için 25 simoleon gerektirdiğini ve bunun sonucunda da 100.000 şehir puanı kazanacağınızı söylüyor. Repair seçeneğini tıklayarak buranın açılışını, yani inşasını başlatmış oluyorsunuz. Tebrikler, restoranın kilidini artık tamamen açmış oldunuz. Yavaş yavaş restoranın içindeki tüm bölümlerin, işte mutfağın, banyonun, ikinci katın falan filan buraların kilitlerini açabileceksiniz artık. Tekrar tebrikler eğer görevi zamanında bitirdiyseniz. Eğer görev zamanında bittiyse aşçı kostümleri kazanıyorsunuz. Bunlar da gardırobunuza geliyor. Dilediğiniz zaman onlardan giyebiliyorsunuz. Bu arada size bu şekilde bir pencere de çıkartacak. Burada da restoranın çok dağınık olduğunu söylüyor. Böyle duvarların, yerlerin falan kırık olduğunu söylüyor. Her tarafın pis olduğundan bahsediyor. Burayı temizlememiz gerekiyor tabii restoranımızı. Bölümlerin kilitlerini açtıkça temizleyeceksiniz. Mesela biz giriş kapısının kilidini açtık. Şu anda hol bizim için açık. Hole simlerinizi falan getirebiliyorsunuz. Tabi diğer yerlerin kapısı hala kilitli olduğu için oralara giriş yapamıyor simlerimiz. Ama holün kapısını örnek olarak açtık biz. Son görevimiz oydu. O yüzden oraya sim çağırabiliyorsunuz. Mavi bulutlar çıkacak. Bozuk olan, kırık olan şeylerin, nesnelerin üzerinde. Onlara tıklaya tıklaya oraları tamir edebileceksiniz. Bunu daha önce ahırı açtığımızda oralar için de yapmıştık. Sim çağırın yine 10 tane ve hepsi birlikte burayı toplasın. Böylece çabuk olarak bitecektir. Ve kapıları hepsini açınca, oraların hepsini temizleyince restoranımız bu şekilde görünecek. Buraları da göstermek istedim. Şurası şöyle girişti. Burası böyle restoranın işte yemek masalarının bulunduğu yer. Şöyle oturma yerlerinin olduğu yer. Burası da böyle bir köşe. Şömine, piyano falan var. Yine oturacak yerler var. Mutfağımızı görüyoruz. Banyomuz da yine burada. Daha sonra merdivenimizi de tamir ettik. Artık üst kata çıkabiliyoruz. Burası da üst kat. Burada bar görüyorsunuz. Yine köşe takımı falan var. Orada soba gibi bir şey var. Burada da yine aşağı bakan masalar var. Terasın kenarlarına konulmuş. Burada da bir tuvaletimiz var. Şimdi de kazandığımız aşçı kostümünü göstermek istedim. Bu da sizin dolabınıza geldi. Bu şekilde ortadaki beyaz aşçı kostümünü görebiliyorsunuz. Siminize giydirdiğinizde de bu şekilde duracak. Eğer siz de görevi zamanında bitirdiyseniz simlerinize bu kostümü giydirebiliyorsunuz. Bunu kazanmış oldunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki görevimiz An Alien Concept Weather Machines görevi olacak. O görevi bitirdiğinizde de Weather Machine'in, yani hava makinesinin kilidini açacaksınız. O sizin home store'unuza gelecek. Ondan 70.000 simoleon'a satın alabileceksiniz ve çok değişik şeyler yapabileceksiniz. Bunları da bir sonraki videomuzda, görev videomuzda daha doğrusu açıklayacağım. Beklemede kalın. İyi oyunlar. Yemeği. Bu yüzden onunla şimdi kavga etmenizi istiyor. Grouch'a tıklayıp Complain seçeneğini seçiyoruz. Call the first job on a phone. Şimdi evinize gitmenizi istiyor. Bu telefonla yapacağınız bir görev. Evinize gidip telefona tıklayıp Call the first job seçeneğini seçiyoruz. Take one plus order. Şimdi şeyimize geri döndük. Restoranımıza. Burada one plus'ı görüyoruz. Bu arada evinizde de bulunuyor olabilir.
OnePlus'ın nerede olduğunu şu an tam hatırlamıyorum. Restoranda veya evinizdedir. Bu tavşan kılığına girmiş kadına OnePlus diyorduk bu arada. Ona tıklayıp Take Order seçeneğini seçiyoruz. Cook any dish for OnePlus. Şimdi OnePlus için herhangi bir yemek pişirmenizi istiyor. Fırına tıklayıp istediğiniz bir yemeği pişiriyorsunuz. Tercihen en kısa süreli olanı seçebilirsiniz. Serve food to OnePlus. Şimdi yaptığınız yemekten OnePlus'a bir tabak servis etmenizi istiyor. O tabakları tıklıyorsunuz ve Serve it to OnePlus seçeneğini seçiyorsunuz. Call the second job on a phone. Şimdi tekrar telefonla yapacağınız bir görev. Telefona tıklayıp Call the second job seçeneğini seçiyoruz. Take Santa's order. Herkese merhaba. Bugün birlikte Sous Judgemental görevini yapacağız. Bu görevi bitirdiğimizde şehrimizdeki restoranın kilidini açabileceğiz. Restoran inşa edebileceğiz. Şimdi başlayalım. Build the restaurant. Şimdi restoranı inşa etmenizi istiyor. O da burada. Şehrinizin böyle en solunda bu ikonu göreceksiniz zaten. Burayı inşa etmenizi istiyor. Call a sim to the restaurant. Şimdi restorana bir sim çağırmanızı istiyor. Restorana tıklayıp oraya girip sim tracker'dan bir sim çağırmalısınız. Bu arada restoranımızın ilk hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi oldukça dağınık. Burayı zamanla toplayacağız. Normal bir yer haline getireceğiz. Be nice to the Grouch. Şimdi Grouch geldi. Ona be nice yapmanızı istiyor. Bu gurme gibi bir şey aslında. Ona be nice yapmanızı istiyor. Ona tıklayıp be nice seçeneğini seçiyoruz. Taste the Grouch special dish. Şimdi Grouch'un yaptığı özel yemekten tatmanızı istiyor. Grouch'a tıklayıp Taste the special dish seçeneğini seçiyoruz. Complain to the Grouch. İğrençmiş Grouch'un kilit ikonuna tıklayacaksınız ve bu pencereyle karşılaşacaksınız. Burada da bu kapının 1,5 saatte açılacağını, bunun için 25 simoleon gerektirdiğini ve bunun sonucunda da 100.000 şehir puanı kazanacağınızı söylüyor. Repair seçeneğini tıklayarak buranın açılışını yani inşasını başlatmış oluyorsunuz. Tebrikler, restoranın kilidini artık tamamen açmış oldunuz. Yavaş yavaş restoran içindeki tüm bölümlerin, işte mutfağın, banyonun, ikinci katın falan filan buraların kilitlerini açabileceksiniz artık. Tekrar tebrikler eğer görevi zamanında bitirdiyseniz. Eğer görev zamanında bittiyse aşçı kostümleri kazanıyorsunuz. Bunlar da gardırobunuza geliyor. Dilediğiniz zaman onlardan giyebiliyorsunuz. Bu arada size bu şekilde bir pencere de çıkartacak. Burada da restoranın çok dağınık olduğunu söylüyor. Böyle duvarların, yerlerin falan kırık olduğunu söylüyor. Her tarafın pis olduğundan bahsediyor. Burayı temizlememiz gerekiyor tabii restoranımızı. Bölümlerin kilitlerini açtıkça temizleyeceksiniz. Mesela biz giriş kapısının kilidini açtık. Şu anda hol bizim için açık. Hole simlerinizi falan getirebiliyorsunuz. Tabii diğer yerlerin kapısı hala kilitli olduğu için oralara giriş yapamıyor simlerimiz. Ama holün kapısını örnek olarak açtık. Biz son görevimiz oydu. O yüzden Grouch yemeğini Grouch'a servis etmenizi istiyor. Yemeğin üzerine tıklayıp Serve to Grouch seçeneğini seçiyorsunuz. Investigate what the Grouch dropped. Şimdi çöp kutunuzun yanındaki çarpı işaretiyle yapacağımız bir görev geldi. O da burada. Siz de evinizdeki çöp kutusunun yanında bu çarpı işaretini göreceksiniz. Yanıp sönüyor olacak. Ona tıklayıp Investigate seçeneğini seçmelisiniz. Have a sim make a pot pie. Mud pie daha doğrusu. Şimdi tarlanız var diyorsunuz. Tarlalarımız var Sims'te. Bir şeyler yetiştirdiğimiz, ekip biçtiğimiz. Orada mud pie yapmanızı istiyor. Kumdan kale gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Onun gibi bir şeydi. Bunu yapmanızı istiyor ama bunu sadece toddler simleriniz yani çocuk simleriniz yapabilir. Bunun için toddler siminiz yoksa bir tane edinmeniz gerekecek. Go to the restaurant. Şimdi restorana gidip oraya bir sim çağırıyoruz sim tracker'dan ve görevi tamamlamış oluyoruz. Give mud pie to Grouch. Şimdi yaptığımız o mud pie'dan Grouch'a vermemizi istiyor. Grouch'a tıklayıp Give the mud pie seçeneğini seçiyoruz.
Open front door. Şimdi giriş kapısını açmamızı istiyor. Zaten orasının kilit ikonu yeşil olacak artık. O yeşil. Şimdi bir de Noel Baba geldi evimize. Noel Baba'yla da yapacağımız bir görev çıktı. Noel Baba'yı tıklayıp Take Order seçeneğini seçiyoruz. Cook Pizza for Santa. Şimdi Noel Baba için pizza pişirmemizi istiyor. Fırına tıklayıp pizzayı pişiriyoruz. Serve food to Santa. Şimdi Noel Baba'ya pizza servis etmemizi istiyor. Pizza tabaklarına tıklayıp Serve the Pizza to Santa'yı seçiyoruz. Call the final jug on a phone. Tekrar telefonla yapacağımız bir görev geldi. Telefona tıklayıp Call the final jug seçeneğini seçiyoruz. Take the Grouch order. Tekrar Grouch'la yapacağımız bir görev. Grouch'a tıklayıp Take order seçeneğini seçiyorsunuz tekrar. Make a quiche for the Grouch. Şimdi de quiche diye bir yemek pişirmenizi istiyor Grouch için. Bunu da yine fırınıza tıklayıp quiche seçeneğini seçerek pişireceksiniz. Fakat bu yemek cooking hobinizin, yani yemek yapma hobinizin 4. level'da olmasıyla açılıyor. Biliyorsunuz ki hobilerimizin level'ları var ve siz 4. level'dan daha az bir level'daysanız bu yemeği pişiremezsiniz. 4. level'a yükselmek için de ne yapabilirsiniz? Şu an size açık olan yemekleri yaparsınız. Yapa yapa 4. level'a yükselirsiniz. O zaman da bu yemeği pişirerek görevi geçebilirsiniz. Serve food to Grouch. Şimdi